Şimdi diyorsunuz ki gezen adam hep geziyorsun. Biz buralara nasıl gideriz? Buraya gelmek için Zeytinburnu tramvayını kullanabilirsiniz. Zeytinburnu tramvayından indiğiniz zaman Sultanahmet'te o anda sizi hemen Ayasofya'nın diğer bölümü karşılıyor. Hemen bu gördüğünüz bölüme gelmek için de arayolu Ayasofya'nın yanından geçip buraya geliyorsunuz. Buradan da sol tarafta kalan Topkapı Sarayı'nın içerisine giriyorsunuz. Bunları da söyleyeyim. Eğer kendi arabanızla gelmek istiyorsanız kendi aracınız içinde arkada otoparklar var. İspark'ın ve özel otoparklar. Günlük 25 lira ile 20 lira arası değişiyor otopark fiyatları. Herkese merhaba. Bugün İstanbul'un en nadide mekanlarından bir tanesi olan Topkapı Sarayı'nın önündeyim. Şöyle göstereyim. Topkapı Sarayı'nın surlarını görebilirsiniz bu tarafta. Topkapı Sarayı turistlerin İstanbul'a geldiği zaman ilk tercih ettiği mekanlardan bir tanesi. 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılıyor. Yani Fatih döneminde yapılıyor. Topkapı Sarayı batıdaki saraylar gibi tek bir parça halinde değil. Fatih'ten sonra gelen padişahlarla beraber nüfus arttıkça saraya hep eklemeler yapılıyor. Bu da sarayın büyümesine sebep oluyor. Son zamanlara doğru Osmanlı İmparatorluğu'nun kötüye gitmesiyle beraber güvenlik kaygısıyla sarayın surları biraz daha yükseltilmeye başlıyor. Arkamda görmüş olduğunuz 3. Ahmet Çeşmesi. Bu çeşme barok mimari tarzı çeşme. Yani Avrupa esintilerini hissedebilirsiniz. Bir de bu çeşmenin 4 tane çeşmesi, 4 tane sebili var. Ramazanlarda, özel günlerde buradan şerbet ve su dağıtımı yapılıyor. Topkapı Sarayı'nın Ayasofya tarafından girişi, şu arkada görmüş olduğunuz giriş. Buradan giriyorsunuz, buradan sarayın bahçesine gireceğiz. Daha sonra da müze kısmına geçeceğiz. Hepsini size zaten birazdan göstereceğim. Şu arkamda görmüş olduğunuz kapı, bahsetmiştim. Ayasofya girişinden girdiğiniz zaman ana kapı, yani Bab-ı Hümayun kapısı. Fatih zamanında yaptırılıyor bu da. Burada idam edilen kelleler sergileniyor. Öyle de bir özelliği var yani. Çok kelle almış bu kapı. Bahsettiğim gibi Bab-ı Hümayun kapısından girince sizi hemen sol tarafta arkamda görmüş olduğunuz Aya İrini Kilisesi karşılıyor. Aya İrini Ayasofya'dan daha eski. İrini özel bir isim değil. Kutsal barış anlamına geliyor. Aya İrini Ayasofya'dan önce patriklik olarak kullanılıyordu. Aya İrini Topkapı Sarayı'nın surlarının içerisinde kaldığı için hiçbir zaman camiye dönüştürülmedi. Yeniçeriler burayı silah deposu olarak kullanıldı. Ve Türkiye'deki ilk askeri müze Aya İrini'ydi. Buradaki eserler şimdi Harbiye Müzesi'ne götürüldü. Aya İrini de şu anda akustiği çok iyi olduğu için konser salonu olarak da kullandığı oluyor. Topkapı Sarayı'nın bahçesinde biraz geziyorum. Biraz interaktif bir şeyler yapalım.
Bundan sonra gezmek istediğim yerleri yorum kısmına yazın. Ona göre bir rota belirleyelim. Zaten hep beraber geziyorum. Tanıtıyoruz. Bu arada Aya İrinik Lisesi arkamda. Lisede sanat tarihi derslerinde hep Ayhan Hoca anlatırdı. Ayhan Hocam, buradan size sevgiler iletiyorum. Bilgileriniz hala aklımda. Unutmadım. Hepsini videolarımda kullanıyorum. Çok işime yarıyor. Herkesin böyle bir sanat tarihi hocası olması lazımdı kesin. Bu arada son zamanlarda Topkapı Sarayı'nın bahçesinde güvenlik güçleri olarak atlı jandarmalar geziyor. Denk gelirsem onları da size göstereceğim. Farklı bir ambiyans katmış buraya. Bu arada geldiğiniz zaman müze kartı ya da biletleri bu arkamda görmüş olduğunuz yerden alıyorsunuz. Ben hafta içi geldiğim için şansıma kalabalık değildi. Ama hafta sonu gelirseniz bayağı kalabalık oluyor. Şu arkada gördüğünüz kısımdan da müze tarafına geçiliyor. Birazdan oraya da geçeceğim zaten. Bu arada Türkiye'de, İstanbul'da sürekli müze gezen biriyseniz tek tek para vermektense şöyle göstereyim. Müze kart çıkartabilirsiniz. Daha ekonomiye geliyor. Ama ayrı bölümler oluyor. Mesela Topkapı Sarayı'nın harem bölümü ekstra ücretliymiş. Oraya girmek için ayrı ücret ödüyorsunuz. Ama genel olarak müze kart çıkarırsanız sizin için daha ekonomik olur. Ben tavsiye ediyorum, yani daha iyi. Geldiğiniz zaman hediyelik eşya almak isterseniz arkada müze mağazası var. Burada Topkapı Sarayı ile ilgili, İstanbul'la ilgili birçok hediyelik eşya satın alabilirsiniz. Arkamda görmüş olduğunuz kapı Bab-ı Selam kapısı. Bab bu arada Arapçada kapı demek. Burası müzenin ana giriş kapısı. Yine Osmanlı zamanında bu kapı çok kelleler almış. Alınan kelleler burada sergileniyormuş. Sağ taraftaki yerde, şu arkamda görmüş olduğunuz yerde. Arkamda görmüş olduğunuz kapı Babü Sade kapısı. Mutluluk kapısı anlamına da geliyor. Bu kapıdan sadece padişah at üzerinde geçebiliyor. Diğer devlet yetkilileri yürüyerek ya da at üzerinde geçemiyor. Ve önünde görmüş olduğunuz yerde cülüs töreni yapılıyor. Sancak dikme yeri var. Şimdi onu size göstereceğim birazdan. Bahsettiğim gibi Babü Sade kapısından girdim. Dediğim gibi bu kapıdan sadece padişah girebiliyor. Arkadaki dediğim kapıdan. O da sadece at üzerinde. Onun dışında hiçbir devlet yetkilisi, konumu ne olursa olsun bu kapıdan ne yürüyerek ne at üzerinde geçebiliyor. Arkamda görmüş olduğunuz alan, şu kapının arkasındaki yer arz odası. Yabancı devlet adamları geldiği zaman padişah burada kabul ediliyor ve Divan-ı Hümayun'da alınan kararlar padişaha burada iletiliyor. Göstereceğim şimdi size biraz da içeriği.
Enderun'un bahçesindeyim. Enderun Osmanlı yönetiminde büyük önem taşıyor. Gayrimüslim erkek çocukları alınıp Osmanlı devlet terbiyesiyle büyütülüyor ve devlet kademelerinde önemli yerler alınıyor. Fatih Sultan Mehmet zamanında şekilleniyor Enderun. Bunlardan önemlilerinden birkaç tanesini söylememi isterseniz Pargalı İbrahim Paşa ve Mimar Sinan Enderun Mektebi'nde yetişen büyük Osmanlı devlet adamlarından bir tanesi. Yine muhteşem, görkemli bir yapının önündeyim. Sultanahmet Kütüphanesi. İçeride gördüğünüz. Beni çok etkiledi. Önünde de böyle çeşme var. Şöyle göstereyim size. Topkapı Sarayı'nın bahçesinde gezerken yine bir botanik keşfi yaptım. Sultanahmet Kütüphanesi'nin hemen yanındayım. Bebek ada çayı diye geçiyor bu. Kokusu zaten ada çayına benziyor. Meksika, yani Latin Amerika bitkisiymiş. Kokusu gerçekten ada çayı gibi. Kutsal emanetlerin olduğu bölüm arkamda kalıyor. Yalnız içeride fotoğraf ve video çekmek yasak. İçerideki olan kutsal emanetlerden biraz bahsedeyim size. Hazreti Davut'un kılıcı, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i ikiye ayırdığı asa, Hazreti Yusuf'un sarığı, Hazreti İbrahim'in tenceresi ve Hacerül Esved taşının muhafazası içeride bulunuyor. Hacerül Esved taşı ile ilgili İslam inancında Allah ruhları yaratırken ben sizin tanrınız mıyım, yaratıcınız mı diye soruyor. Ruhlar da bela diye cevap veriyor. Bu da insanlık ve Allah arasındaki sözleşmenin ahdi olarak dünyaya indiriliyor. Onun muhafazası Hacerül Esved taşı da içeride.
Sağ tarafında görmüş olduğunuz Sofa Köşkü. Hemen şu arada gözüken Revan Köşkü. Hemen sol tarafta gözükense Bağdat Köşkü. Sultanahmet döneminde Lale devrinde laleleri izlemek için buraların yapıldığı söyleniyor. Biliyorsunuz kaplumbağaların üzerine geceleri yanan mumu koyuyorlar ve ışık etkisi yaratıyor. Meşhur Lale devrinin geçtiği yerde burası. Şimdi de meşhur Osmanlı mutfağını gezeceğiz. O meşhur güzel yemeklerin piştiği, birbirinden leziz, enfes yemeklerin olduğu yerlere hep beraber bir göz atalım. Görmüş olduğunuz büyük kazanlar da helva kazanları. Sarayın helvaları burada pişiyormuş. Topkapı Sarayı'nın ilgi çeken yerlerindeyim. En önemli yerden bir tanesindeyim. Haremdeyim. Şimdi haremin içini hep beraber gezeceğiz.
en güzel gezilerimden bir tanesi olan Topkapı Sarayı gezimiz sona erdi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki gezide görüşmek üzere.